Tarih, mürekkebini genellikle kazananlar için harcar. Kahramanları, aslan yüreklileri, imkansızı başaran, sağ kalan çocukları yazar sayfalarca. Zafer çığlıkları, madalyalar ve kutlamalar. Peki ya kaybedenler? Ya hikayenin yanlış tarafında, gölgelerin içinde doğanlar? Onların hikayesi nerede başlar, nerede biter? Gelin bu soruların cevabını gölgelerin arasındaki o solgun yüzde arayalım. Bu, kötü etiketinin ardındaki kırık bir ruhun, Draco Malfoy'un hikayesidir. Gözlerinizi kapatın. Zihninizi Hogwarts'ın sıcak şöminelerinden uzaklaştırın. İngiltere'nin sisli tepelerine, Wiltshire'ın o görkemli ama bir o kadar da kasvetli arazisine gidelim. Demir kapıları, zehirli sarmaşıklar gibi işlenmiş o malikaneye ve o yüzü hayal edin. Solgun, mermerden yontulmuş gibi sivri hatlar. Geriye taranmış, ay ışığını hapsetmiş gibi parlayan platin sarısı saçlar. Ve dudaklarında daimi bir asılı kalan o küçümseme. O meşhur, karşısındakini ezen zehirli cümle. Babam bunu duyacak. Draco Malfoy. Bu isim, bir doğum belgesine yazılan alelade bir attan çok daha fazlasıydı. Dünyaya, ağzında gümüş bir kaşıkla değil, omuzlarında asırların ağırlığıyla gelen bir varis. Malfoy ismi, köken olarak eski Fransızcadan Malfoy yani kötü niyet kelimelerinden türemiştir. Ve Draco, henüz yürümeyi bile öğrenmeden bu ismi, yüzyıllardır birikmiş kanlı bir serveti ve safkan olmanın getirdiği o ağır, o ezici kibri, üzerine dikilmiş bir zırh gibi giymek zorundaydı. Düşünüldüğünde Harry Potter'ın gölgedeki, karanlık aynadaki yansımasıydı adeta. Harry, anne ve babasının sevgisiyle korunmuş bir kalkanla hayatta kalırken, Draco, beklentilerle, kurallarla ve soğuk bir disiplinle boğulmuştu. Biri kehanetlerin seçilmiş kişisiyken, diğeri babasının hırslarının miras kalan kişisiydi. Biz onu yıllarca okulun zorbası, koridorlarda terör estiren ırkçı ideolojinin şımarık prensi olarak tanıdık. Nefret ettik, kızdık, düşmesini istedik. Ama bugün o yargılayıcı gözlüğü çıkarıp o porselen maskeyi sıyıracağız. Malfoy malikanesinin buz kesen mermer salonlarından, Hogwarts'ın en karanlık, en yalnız tuvaletlerine, oradan da astronomi kulesinin o nefes kesen, rüzgarlı yüksekliğine çıkacağız. Bugün, basit bir, kötü adamın doğuşunu değil, babasının günahları, annesinin korkuları ve kendi çaresizliği arasında sıkışıp kalmış, ruhu yavaş yavaş parçalanan bir çocuğun trajedisini konuşacağız. 1980 yılının Haziran ayında, büyücülük dünyasının en karanlık, en korku dolu günlerinde, savaşın tam göbeğinde doğdu. Ama o, bu savaşı beşiğinde hissetmedi. Malfoy malikanesinin duvarları, dış dünyadaki acıları içerideki lüksten ayırıyordu. Babası Lucius Malfoy için o, sadece bir oğul değil, soyun devamı demekti. Malfoy, kanının saflığını bir sonraki nesle taşıyacak olan altın halka. Annesi Narcissa Black Malfoy içinse hayatının merkezi, nefes alma sebebiydi. Draco, büyücülük dünyasının en köklü, en karanlık iki hanedanının, Malfoy ve Black ailelerinin kesişim noktasındaydı. Genlerinde sadece aristokrasi değil, aynı zamanda delilik sınırında gezen bir tutku ve sadakat de vardı. Daha konuşmayı öğrenmeden, özel olduğu fısıldandı kulaklarına. Ona bir seçenek sunulmadı. Dünyanın, kendisi ve kendisi gibiler için yaratıldığı öğretildi. Muggle'lar, bulanıklar, Weasley gibi kan hainleri. Bunlar Draco için birer insan, birer birey değildi. Onlar istatistikti, ayak bağıydı. Hatta temizlenmesi gereken birer lekeydi. Evin içinde bir tanrı gibiydi babası Lucius. Yürüyüşü, asasını tutuşu, insanlara tepeden bakışı. Lucius'un her sözü yasa, her kaş çatışı bir dersti. Küçük bir çocuk, babasının sevgisini ve onayını kazanmak için ne yapar? Onu taklit eder. Draco da bunu yaptı. Babasının nefretini kopyaladı, onun ön yargılarını kendi gerçeği sandı. Onun dünyasında Karanlık Lord, hikayelerdeki gibi korkunç bir canavar değildi. O, babasının saygı duyduğu, eski güzel günlerin geri gelmesi için uğraşan, sürgündeki bir liderdi. Draco, Voldemort'un düşüşünden sonra bile onun bir gün döneceğine ve Malfoy ailesini hak ettiği o görkemli tahta tekrar oturtacağına inanarak büyütüldü. Ve o meşhur gün geldiğinde, 11 yaşında, Diagon yolunun kalabalığı arasında, Madame Malkin'in cübbe dükkanında kaderiyle karşılaştı. Sıska, dağınık saçlı, gözlüklü ve tuhaf derecede habersiz bir çocuk. İşte o an, Draco'nun hayatını 7 yıl boyunca zehirleyecek olan o duygu filizlendi. Kıskançlık. Harry Potter, Draco'nun sahip olması gereken her şeye sahipti. İsmi herkesin dilindeydi, herkes ona hayrandı. Draco ise, yıllarca en önemli kişi olduğu yalanıyla büyütülmüştü. Hogwarts Ekspresi'nde Harry'nin kompartmanına girdiğinde, niyeti sadece güç gösterisi yapmak değildi. Bir ittifak kurmak istedi.
Elini uzattı. Yanlış kişilerle arkadaşlık etmek istemezsin. Ben sana yardım edebilirim, dedi. Bu, bir çocuğun benimle oyna, ben güçlüyüm deme şekliydi. Ama Harry o eli havada bıraktı. Bir Weasley'i, bir Malfoy'a tercih etti. Bir aristokrat için, özellikle de bir Malfoy için, reddedilmekten, yok sayılmaktan daha büyük bir hakaret, daha derin bir yara yoktur. O elin havada kaldığı saniye, Draco için çocukluk bitti ve rekabet başladı. Slytherin. Seçmen şapka, daha o platin sarısı saçlara değmeden, kafasına tam oturmadan kararını haykırmıştı. Bu bir zafer değil, bir zorunluluktu, bir formaliteydi. Aksi düşünülemezdi bile. Okuldaki ilk yıllarını hatırlayın. Yanında daima Vincent Crabbe ve Gregory Goyle. Onlar Draco için gerçek dostlar mıydı? Hayır. Onlar birer koruma, birer aksesuar. Babasının güç gösterisinin okul koridorlarındaki yansımasıydı. Draco, babasının küçük bir kopyası gibi davranıyordu. Birinci sınıfta Harry'i gece yarısı düellosu için kandırıp Filch'e ispiyonlaması. Bu, cesur bir düşmanın hamlesi değildi. Bu, doğrudan savaşmak yerine arkadan vurmayı, kuralları manipüle etmeyi tercih eden bir stratejiydi. Çünkü Malfoylar böyle yapardı. Risk almazlar, satranç oynarlar, piyonları feda ederlerdi. İkinci sınıfta, babasının takıma aldığı son model Nimbus 2001 süpürgelerle arayıcı koltuğuna oturduğunda, yüzündeki o gururlu ifadeyi hatırlıyor musunuz? Peki ya Hermione Granger ona, hiç olmazsa Gryffindor takımındakiler o takıma rüşvetle girmedi, dediğinde yüzünün aldığı o şekli, canı yanmıştı. Çünkü o maskenin altında, derinlerde bir yerde Draco da biliyordu. Yetersizdi. İlgiyi, başarıyı ve yeteneği babasının parasıyla satın almaya çalışıyordu. Bulanık kelimesini bir silah gibi kullanması, bu yetersizlik hissini bastırmak içindi. Yıllar geçtikçe nefreti ve zorbalığı daha keskin bir hal aldı. Üçüncü sınıfta yaşanan hipogrif şahgaga olayını düşünün. Hagrid'in dersini mahvetti, uyarıları dinlemedi, hayvana hakaret etti ve yaralandı. Peki tepkisi ne oldu? Acı mı? Hayır, o yarayı bir silaha çevirdi. Babam bunu duyacak, tehdidiyle masum bir yaratığın idam fermanını imzalattı. Bu olay, Draco'nun karakterinin o dönemki en net röntgenidir. Kendi gücü yoktu. Babasının nüfuzunu, bürokrasiyi bir giyotin gibi kullanıyordu. 4. yılda Harry'nin 3 büyücü turnuvası şampiyonu olması, kıskançlığını nefrete dönüştürdü. Potter kokar rozetlerini hazırlarken duyduğu o çocuksu haz, aslında Harry'nin gölgesinde kalmaktan duyduğu rahatsızlığın dışa vurumuydu. Ancak 5. yıl, Dolores Umbridge dönemi. İşte bu, Draco'nun altın çağıydı. Bakanlık okula el koyduğunda, teftiş mangasına katıldı. İlk kez, kuralları çiğneyen değil, kuralları koyan taraftaydı. Rozeti göğsüne taktığında, puanları keyfince sildiğinde, Dumbledore'un ordusunu yakaladığında hissettiği o güç sarhoşluğu. Kendini zirvede sanıyordu. Babası yanındaydı, bakanlık arkasındaydı. Potter eziliyordu. Ama o an fark edemediği şey, aslında uçurumun kenarında dans ettiğiydi. Bu, düşüşten önceki son parlak andı. Ve sonra perde indi. O ihtişamlı cam fanus tuzla buz oldu. 5. yılın sonunda Lucius Malfoy, esrar dairesindeki görevinde feci şekilde başarısız oldu. Kehanet kırıldı, ölüm yiyenler yakalandı ve Lucius, Azkaban'ın soğuk hücresine gönderildi. Malfoy isminin dokunulmazlığı, o kudretli imaj, bir gecede yok oldu. Voldemort öfkeliydi, affetmezdi, unutmazdı. Ve bu başarısızlığın bedelini Lucius ödemeyecekti. Bedeli, onun en kıymetli varlığı, oğlu ödeyecekti. 1996 yılının o karanlık yazında Draco Malfoy'un sol koluna karanlık işaret dağlandı. Bu, onun hayalini kurduğu o onurlu rütbe değildi. Bu bir ölüm damgasıydı, bir kölelik senediydi. Henüz 16 yaşında ruhunu şeytana satmak zorunda bırakılmıştı. Ve ona verilen görev, imkansızın tanımıydı. Büyücülük dünyasının en güçlü büyücüsünü, Albus Dumbledore'u öldürmek. Hogwarts'ın korumalarını aşmak ve çağın en büyük büyücüsünü ortadan kaldırmak. Karanlık Lord, bu görevin 16 yaşındaki bir çocuk tarafından başarılabileceğine inanmıyordu aslında. O, Draco'nun başarısını değil, ölümünü planlıyordu. Lucius'a işkence etmenin en zalim yoluydu bu. Oğlunun çabalamasını, başarısız olmasını ve sonunda acı içinde yok edilmesini izle. Draco bunu biliyordu. Annesi Narcissa bunu biliyordu. 6. yılın başında Hogwarts Ekspresi'ne binen o çocuk artık okulun kabadayısı değildi. Yüzü çökmüş, gözlerinin altı mor halkalarla çevrili, ruhu çekilmiş, ölüm korkusuyla her an titreyen bir hayaletti. Dersler, Quidditch, kızlar, okul rekabeti, hiçbiri umrunda değildi. Zihni sadece hayatta kalmaya odaklanmıştı. İhtiyaç odasındaki o kaybolan dolap, onu tamir etmek için harcadığı o bitmek bilmeyen saatler, geceleri uykusuzluktan kıvranırken kurduğu o acemi, o çaresiz planlar, lanetli kolyeler, zehirli şaraplar.
Dikkatli bakarsanız bunlar profesyonel bir suikastçının planları değildir. Bunlar panik halindeki, ne yaptığını bilmeyen, sadece bir şeyler denemek zorunda olan dehşet içindeki bir çocuğun çırpınışlarıdır. Severus Snape yardım teklif ettiğinde onu hırçın bir şekilde reddetti. Neden? Kibir mi? Belki biraz. Ama asıl sebep korkuydu. Babasının onurunu temizlemek, ailesini kurtarmak zorundaydı. Bu yükü tek başına taşımazsa, Voldemort'un sadece kendisini değil, annesini de öldüreceğini biliyordu. Bir gencin omuzlarına bundan daha ağır ne yüklenebilir? Ve kırılma anı. 6. kat. İnleyen Myrtle'ın banyosu. O her zaman bakımlı, her zaman dik duran Slytherin prensi, lavabonun mermerine tutunmuş, omuzları sarsılarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Myrtle'a içini döküyordu. Yapamam, yapamam. Eğer yapmazsam o beni öldürecek. Bu sözler, saf kötü birinin sözleri değildi. Bu, köşeye sıkışmış, kapana kısılmış bir çocuğun itirafıydı. O sırada Harry içeri girdi. Onu o halde, en savunmasız anında gördü. Ve o düello. Su boruları patlarken, büyüler havada uçuşurken Harry o ölümcül hatayı yaptı. Sectum Sempra büyüsünü savurdu. Draco'nun göğsü, görünmez bir kılıçla doğranmış gibi yarıldı. Kanlar, o bembeyaz gömleğine, o ıslak zemine hızla yayılırken Draco sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da parçalandı. Oynadığı ölüm yiyen oyununun aslında kanlı ve vahşi bir gerçeklik olduğunu o soğuk zeminde anladı. Ve final gecesi. Astronomi Kulesi. Rüzgar cübbesini savururken asasını zayıf düşmüş Dumbledore'a doğrulttu. Yaşlı büyücü silahsızdı. Tek bir kelime, sadece 2 kelime yetecekti. Avada Kedavra. Görev bitecek, ailesi kurtulacaktı. Ama yapamadı. Eli titriyordu. Dumbledore, kendi hayatı için yalvarmadı o an. Karşısındaki çocuğun ruhu için yalvardı. "Sen katil değilsin Draco," dedi. Sesinde şefkat vardı. Dumbledore ona bir çıkış yolu, bir sığınak teklif etti. "Seni koruyabiliriz," dedi. Ve Draco, o an asasını indirmeye hazırdı. O karanlık tarafa ait değildi, sadece oraya zincirlenmişti. Kalbi katil olmaya el vermiyordu. Tam o anda diğer ölüm yiyenler geldi. Ve Snape, yemini yerine getirip görevi tamamladığında Draco kurtulmadı. Aksine, o kuleden kaçarken ruhunun en masum parçası Dumbledore'le o kuleden aşağı düştü. 7. yıl. Artık Hogwarts bir okul değil, bir toplama kampıydı. Ama Draco için asıl cehennem kendi eviydi. Malfoy malikanesi artık Voldemort'un karargahıydı. Çocukluğunun geçtiği salonlarda şimdi işkence çığlıkları yankılanıyordu. Yemek masasında baş köşede karanlık lord oturuyor, masanın üzerinde ise baygın bir öğretmen, Charity Burbage asılı duruyordu. Draco, hayalini kurduğu o safkan egemenliğinin aslında neye benzediğini birinci sıradan izledi. Vahşet, delilik ve sürekli korku. Babası Lucius, o kudretli adam, şimdi bir enkazdı. Sakalları uzamış, gözleri çukura kaçmış, evinde bir hizmetçi gibi titriyordu. Draco, bu zaferin tadının kül gibi olduğunu anlamıştı. Ve o kritik gün, sinsiler, Harry Potter, Ron ve Hermione'yi yakalayıp malikaneye getirdiğinde, Harry'nin yüzü aldığı lanet yüzünden şişmiş, tanınmaz haldeydi. Bellatrix Lestrange, yeğeni Draco'yu ensesinden tutup Harry'nin yüzüne yaklaştırdı. "İyice bak, bu o mu Draco? Harry Potter mı?" Draco biliyordu. O yara izini, o gözleri, o bakışı dünyanın öbür ucunda olsa tanırdı. 7 yıl boyunca her gün baktığı yüzdü bu. Eğer "evet bu o" deseydi, Voldemort anında çağrılacak, Harry öldürülecek, Malfoy ailesi eski şaşalı günlerine, karanlık lordun gözdesi oldukları o zamanlara dönecekti. Her şey bitecekti. Ama o ne yaptı? O kasvetli odada, tüm ailesinin kaderi dudaklarının arasındayken yutkundu ve fısıldadı. "Emin değilim, bilemiyorum." Bu 2 kelime, emin değilim. Draco Malfoy'un tüm serideki en kahramanca, en direnişçi eylemidir. Harry'i çok sevdiği için yapmadı bunu. Onu kurtarmak için de yapmadı. Sadece artık bir katil olmak, o karanlığın bir parçası olmak, o kanı eline bulaştırmak istemediği için yaptı. O sessiz direniş, o bilinçli tereddüt, Harry'e kaçması için gereken o hayati saniyeleri kazandırdı. Hogwarts Savaşı başladığında Draco bir asker değildi. Savaş alanında kaybolmuş sivil bir çocuk gibiydi. Tarafını seçememiş, arafta kalmış bir ruh. İhtiyaç odasında Harry ile karşılaştığında bile amacı onu öldürmek değildi. Asasını geri istiyordu. "Benim olanı bana ver," diyordu. Çünkü asası onun kimliğiydi, gücüydü. Ama kontrolü çoktan kaybetmişti. Yanındaki arkadaşı Crabbe, o zamana kadar sadece bir aptal olarak görülen Crabbe, o gün ölümcül bir hata yaptı. Kontrol edemeyeceği kadar karanlık bir büyüyü, cehennem ateşini serbest bıraktı. O alevden canavarlar odayı yutarken, Draco'nun savunduğu o safkan üstünlüğü de o alevlerin içinde küle döndü.
Draco, ölümle burun buruna geldi. Bir yığın eski eşyanın tepesinde, alevler ayaklarını yalarken, duman ciğerlerini yakarken. Ve o an, gökyüzünden kim geldi? Harry Potter. Yıllarca nefret ettiği, bulanık dostu diye aşağıladığı, hayatını mahvetmek istediği o çocuk, süpürgesiyle alevlerin içine daldı ve elini uzattı. Birinci sınıfta, trende kibirle uzatılan ve reddedilen o el, bu sefer hayat kurtarmak için çaresizlikle uzandı ve tutundu. Harry onu ateşin içinden çekip çıkardığında, aralarındaki o 7 yıllık düşmanlık, o alevlerin sıcaklığında eriyip gitti. Savaş bittiğinde, büyük salonda herkes yaralarını sararken, Malfoylar bir köşeye sığınmıştı. Ne Voldemort'un tarafına aittiler, ne de Hogwarts'ın zafer kutlamalarına. Green'in en soluk tonunda, arafta kalmışlardı. Sadece hayatta kalmışlardı. Ama annesi Narcissa'nın, Harry'nin yaşadığını Voldemort'tan saklaması ve Draco'nun suskunluğu. Onları Azkaban'dan ve mutlak yıkımdan kurtaran bu gri alanda, o son anda yaptıkları insani seçimler oldu. Savaşın toz bulutu dağıldı. Yıllar geçti. Malfoylar, büyücülük dünyasındaki o korkulan itibarlarını, o dokunulmazlıklarını kaybettiler. Ama Draco, çok daha değerli, paha biçilemez bir şey kazandı. Kendi vicdanını ve özgür iradesini. Astoria Greengrass'le evlendi. Kendisi gibi savaşın acılarını görmüş, safkan ideallerinin ne kadar boş ve yıkıcı olduğunu anlamış bir kadınla. Ve Draco, hayatının en büyük devrimini bakanlıkta ya da savaş meydanında değil, kendi evinin içinde, çocuk odasında yaptı. Oğlu Scorpius'u kucağına aldığında, babasının kendisini yetiştirdiği gibi yetiştirmemeye yemin etti. Ona, "Muggle'lar çöktür" demedi. Ona nefreti öğretmedi. Ona kanın saf olmasının değil, kalbin iyi ve merhametli olmasının önemli olduğunu aşıladı. Draco Malfoy, ailesinin yüzyıllardır süren o zehirli zincirini, o karanlık mirası, oğluna duyduğu sevgiyle kırdı. 19 yıl sonra, King's Cross istasyonu, peron 9:03 çeyrek. Buharların arasında Harry'i gördü. Saçları dökülmüş, yüzü çizgilerle dolmuş Draco, Harry'e baktı. Ve sadece başıyla, kısa, keskin ama saygılı bir selam verdi. Sarılmadılar, gülüşmediler, eski günleri yad etmediler. Ama o bakışta, kelimelere dökülmeyen binlerce cümle vardı. Geçmişi değiştiremeyiz. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ama biz o cehennemden sağ çıktık ve artık çocuklarımız için daha iyi bir dünya kuruyoruz. Draco Malfoy bu hikayenin kahramanı olmadı. Asla bir altın çocuk olmadı. Ama o klasik bir kötü adam da değildi. O yanlış masalda doğmuş, yanlış ninnilerle büyütülmüş, sevgiyi yanlış yerlerde aramış bir çocuktu. Ve sonunda onun en büyük mirası dedesinden kalan altınlar ya da babasından kalan soyadı olmadı. Onun en büyük mirası, oğluna verdiği, kendisinin hiç sahip olamadığı o şeydi. Seçme özgürlüğü. Asanızı bilgiye, pelerininizi gizeme hazır tutun. Bir sonraki sırrı kaçırmamak için abone olun.